Nasılsınız dostlar? Lay 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 lay. Haf 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 haf. Geldiler. Dostlar katıldılar. Ayşe Üzmutlu merhaba. Semra nasılsın? İyi misin? Yıldız Çelik. Eleonora da geldi. Yegane de burada. İran'dan arkadaşım da burada. Merhaba. Fatma Yıldıran, Betül Yüksel. Öyle mi? Peki. Çok teşekkür ederim Betül. Beğenip yerimi aldım diyor. Beğendim ve yerimi aldım diyor. Lütfen beğen yapın. Alketa hoş geldin. Inga burada. Motorola da geldi bugün. Yegane de bugün katılıyor. Semra Karataş. Bu arkadaşlar yoktu daha evvelden ara vermişlerdi. Meryem geldi. Ayşe Özmutlu. Abakararova. Melahat, Miledi, Ruksara, Ayşe Gök merhaba. Meral Bildik, Ege merhaba. Sahil nasılsınız çocuklar? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Dostlar geldiğine göre ve Tarçın da burada olduğuna göre. Tarçı Bey gelir misin? Canlı yayın yapalım. Gel yanıma gel. Kucağıma gelmek ister misin Tarçı Bey? Tarçı Bey biraz bugün keyifsiz. Dostlar iyisiniz değil mi? Beni bugün bu tarafa kovdular. Burası evin mutfağı. Çünkü maç seyrediyor Hidayet içeride. Salonda Galatasaray'ın maçı var şu anda televizyonda. Bağıra çağıra, tezahürat yapa yapa maç seyrediyor. Baba dedi sen arka odaya geç dedi. Arka odaya gittim. Ortamı beğenmedim. Ben en iyisi dedim, mutfakta kendime bir yer açarım aman düşmeyeyim. Ve buraya geldim. Öbür küçük odada da Tarçın'ın oyuncakları falan dağılmıştı. Bodrum gibi değil tabii. Bodrum'da bahçede çok güzel çiçeklerin arasında canlı yayın keyfi bir başka oluyor. Olsun, olsun dostlar. Evet, evet, evet arkadaşlar geliyorlar birer ikişer. Çok teşekkür ederim. Bu arada nazar değmesin. Çeviri özelliği de Hidayet. Gol kaçtı. Hidayet lütfen bağırma. Yayın yapıyorum. Gol atamadı. Gol kaçtı Galatasaray. Hidayet'in isyan sesi buraya geliyor. Evet. Bize bir şey olmaz dizisinde Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'in canlandıracağı karakterler öyle böyle değil. Öyle böyle değil dostlar. Çok büyük bir aşk yaşayacaklar. Çok büyük bir aşk yaşayacaklar ama biraz sonra konuşacağız. Mert Ramazan Demir'in Hollanda'daki isyanını da konuşacağız. Amsterdam'daki isyanını da konuşacağız. Mert Ramazan Demir'in Hollanda'daki isyanını da konuşacağız. Bu arada dünkü köşe yazımı okuyun lütfen. bilalozcan.com web sitemde yazdığım yazıyı okuyun. Afra Saraçoğlu kızım taşa oturma çocuğun olmaz diye yazdım. Ben onun babası yaşındayım. Ve onu bir oyuncu olarak, bir genç kız olarak sevdiğimi herkes biliyor. Onu desteklediğimi yıllardır herkes biliyor. Ben onun iyiliği için konuşuyorum. Aman Allah'ım bana bazı fanlar neler yazmışlar. Sana mı kaldı? Sen nasıl karışıyorsun? Niye karışıyorsun? İstediği yere oturur. Yahu ne demek istediği yere oturur be? O bütün dünyanın sevdiği bir yıldız, bir star. Pek çok milyonlarca hayranı var. Elbette bir gazeteci olarak uyarmam gereken yerde de uyarırım. Siz kim oluyorsunuz be? Söylediklerine. Bir de sigara içmesine niye karışıyorsun diyor. Ne demek sigara içmesine niye karışıyor? Milletin gözünün içine baka baka bir yıldız, bir star
milyonlarca hayranı olan bir insan sigara içemez. Elinde sigara ile selfie yapamaz. Onun bir sürü hayranı var. Hayranlarına yanlış mesaj. Bak anne, bak baba, Afra Saraçoğlu da sigara içiyor. Bir şey olmuyor. Ben de içeyim. Ne olacak? Niye kızıyorsunuz bana? Der çocuklar. Haksız mıyım Allah aşkına ya? Yani bu kadar üzerime gelmeyin. Eğer böyle üzerime gelmeye devam ederseniz doğruları hiç söylemeyeceğim bundan sonra. Ne haliniz varsa görün. Benden başka da zaten bu gençleri konuşan yok. Afra ve Mert'le ilgili de benden başka böyle video çekip anlatan her gün var mı? Yazı yazan var mı? Ben onların iyiliği için yapıyorum bunları. Cafer, Cafer ayıklanmak istiyor bu arada. Cafer'in canı sıkılmış. Bu sayfadan ayrılmak istiyor Cafer. Ee, Cafer bu sayfadan gitmek istiyor. Canım sıkıldı ben gideyim diyor. Hadi Cafer güle güle. Yiğit Alp gerçekten çok doğru diyor. Gülşen Dönmez sen onlara bakma Bilal Bey. İstediğini söyle. Ee, Biz fanlar. Onlar antiler. Evet doğru söylüyorsunuz. Onlar antiler. Aldırmamak lazım aslında. Beğen sayısını artırabiliyor muyuz arkadaşlar? Ve abone olmadan beni izleyen değerli konuklar, değerli misafirler, abone olursanız çok memnun olurum. Daha sık karşılaşırız sizle abone olursanız. Ve ben yayın başlattığım zaman çağrı olarak size düşer. YouTube'un duyurusu size düşer ve yayınlarımı da kaçırmazsınız. Yiğit Alp gerçekten çok doğru. İlker sinirlenme Bilo diyor. Peki sinirlenmemeye çalışacağım. Mert Ramazan Demir'den meydan okuma biraz sonra konuşacağız değerli dostlar. Mert Ramazan Demir'den Kızılcık Şerbeti'ni seyrettiniz mi ya? Neydi o Kızılcık Şerbeti'ndeki olanlar bitenler? Onu da konuşacağız. Sibel Can'ın oğlu Engin Can'ın hanımı doğum yapıyor. Az kaldı, çok az kaldı doğum yapacak. Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın oğlu, büyük oğlu Engin Can'ın eşi Merve Ural doğum yapacak. Doğacak kızların Amerika vatandaşı olmasını istediler ve bunun için bu nedenle Amerika'ya gittiler. Amerika'da doğum yapmaya karar verdi Merve Hanım ve Miami'de Sibel Can'ın evine yerleştiler. Sibel Can'ın evinde kalıp doğum zamanı geldiğinde hastaneye kaldırılacak. Kızlarına Lina ismini koyacaklar. Lina ismini koyacaklar. Buna karar vermişler. Sibel Can'ın oğlunun bir kızı dünyaya gelecek ve bunun için Amerika'da doğum yapmaya karar verdi. Eşi Merve Hanım. Allah şimdiden sağlıklı bir doğum nasip etsin. İnşallah her şey çok güzel olur ve anne ve bebek her zaman bundan sonra sağlıklı bir şekilde devam ederler inşallah. Haluk Bilginer, ünlü oyuncu Haluk Bilginer, kızı Nazlı ile boşandığı eşi Aşkın Nur Yengi'nin şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin konserine gitti. Konserini izlemeye gitti. Haluk Bilginer yurt dışında da çok ünlü bir oyuncumuz biliyorsunuz. Angelina Jolie ile en son bir sinema filminde oynamıştı. Maria Callas'ın canlandırıldığı Maria filminde oynamıştı. Kendisi de ünlü Yunanlı armatör Onassis'i canlandırmıştı Haluk Bilginer ve çok büyük ilgi çekti bu film. Haluk Bilginer'in rolü çok başarıyla oynadığı konuşuldu ve dünya basınında yer aldı. Haluk Bilginer bir ayağı Londra'da biliyorsunuz. Aynı zamanda İngiltere'de yaşıyor ve orada sanat çevrelerinde de çok iyi tanınan bir oyuncumuz ve boşandığı eşi Aşkın Nur Yengi'nin konserine gitti kızlarıyla birlikte. Onu izledi. Aşkın Nur Yengi'ye gazeteciler sordular. Haluk Bilginer
20 sene önce boşandığınız kocanız sizi izlemeye geldi, ne düşünüyorsunuz diye. Haluk Bey benim konserlerimi kaçırmaz dedi Aşkın Nur yenge. Bu arada A milli basketbol takımımız Yunanistan'ı yendi Avrupa Şampiyonası yarı final maçında ve finale kaldı. Eğer yarın saat 21'de TRT1 televizyonundan canlı yayınlanacak olan Almanya-Türkiye basketbol final maçını Türkiye kazanırsa Avrupa şampiyonu olacak. Bu Türkiye için önemli bir maç. Almanya'da çok çok iyi bir takım, basketbolda çok iyi bir takım ve bizim A milliler de çok başarılı sonuçlar aldılar. Yarın gözümüz bu maçta olacak dostlar. Bu arada Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ilgili merak ettiğiniz soruları da bekliyorum buradan. Gülşen Dönmez sen onlara bakma diyor. Peki arkadaşlar. Lidi Dupi Afram diyor. Semra Karataş Onur ne zaman çıkıyor diyor. Onur'dan haber bekliyorum. Ayşe Gök bence hala birbirlerini seviyorlar diyor. Merhaba hocam nasılsınız? Başlıkta sorduğum bir soru vardı. Afra ile Mert'in barışmasını kimler istemezler diye. Kimler istemezler arkadaşlar? Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in barışmasını kimler istemez? Yıldız Çelik, eşim Şebnem Özcan'ın bugün bir story'de bir paylaşımını yaptım. Ona bakabilirsiniz. Bilal Özcan Official Instagram hesabımda özlediğini söylediğin eşim Şebnem Özcan'ın bir videosunu paylaştım. Neden uzaklaştı, neden yoktu? Yaklaşık 1,5 aydır videolarını paylaşmıyorduk Şebnem'in. Onu kendisi anlatıyor orada. Bundan sonra olacak inşallah Şebnem paylaşımlarda. Melahat aynen çok doğru söylüyorsun. Antilerin burada ne işi var diyor. Ayşe Gök Kızılcık Şerbeti konuşacağız. Konuşacağız dostlar. Evet, Kızılcık Şerbeti'ni konuşacağız. Kızılcık Şerbeti. Emircan Eğrik'i tanıyor musunuz? Emircan Eğrik. Sevilen şarkıcı, genç şarkıcı, yakışıklı, 32 yaşında, sevimli çocuk, çok yakışıklı ve çok başarılı. Tırnağın Kırılmasın şarkısı ne kadar çok sevildi. Bir Karanfil şarkısı, Ayrılmayalım şarkısı, Ali Cabbar şarkısı ne kadar çok sevildi. Ne kadar kibar bir çocuk. Ve genç kızlar buna hayran. Genç kızlar, Z kuşağı bu çocuğa hayran, bu şarkıcıya hayran. Yeni çıkan gençlerden 5-6 senedir müzik sektöründe hızla yükseliyor ve son 2 senedir zirveye ulaştı. Çok ama çok dinleniyor şarkıları. Annesi konuşmuş. Annesine sormuşlar gazeteciler. Oğlun evlenip yuvadan giderse üzülür müsün? Bunu ister misin? Oğlunuzun evlenmesini Emircan Eğrik'in annesine sormuşlar. Yakışıklı şarkıcının annesine sormuşlar. Ne demiş biliyor musunuz? Oğlumun evlenmesini, torun sahibi olmayı çok isterim demiş. Oğlunun evlenmesini, genç kızlar anneden izin çıktı, evlenme izni çıktı. Şimdi sıra geldi Emircan Eğrik'le tanışıp onun gönlünü çalmaya. Hadi bakalım, o kadar çok hayranı genç kız var ki, o kadar çok onu beğenen var ki. Sevilen şarkıcı Haluk Levent'e çok geçmiş olsun. Haluk Levent şarkılarıyla 30 yıldır bizi bizden alan Anadolu rock efsane şarkıcısı ve Muğla'da dün gece verdiği konserden sonra hastaneye kaldırıldı. Saat 12'de gece yarısı biten konserden sonra kuliste fenalaştı ve ambulans çağrıldı. Doktor geldi. Yapılan muayenede midesinden rahatsız oldu. Mide spazmı geçirdiği anlaşıldı ve hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorlar strese bağlı mide rahatsızlığı teşhisi koydular. Sabaha kadar tedavi ettiler ve gündüz de taburcu olmak istediğini söyledi. Bütün gece hastanede kaldı. Haluk Levent'e çok geçmiş olsun diyoruz. Haluk, artık yaşlar ilerliyor. Dikkat etmen lazım kendine ve çok yorulmaman lazım. Tamam, hayranın milyonlarca ve her gün konser programın dolu Haluk Levent. Biliyorum, izliyorum, takip ediyorum seni ama
Biraz da dinlenmeye vakit ayırman lazım. Biraz seyrekleştirmen lazım. Haluk Levent'in tek işi bu değil biliyorsunuz. Ahbap Derneği'nin başında yoksullara, yardıma muhtaç olanlara, başı darda olanlara her türlü yardımı yapan, Türkiye çapında ve yurt dışında da yaygın olan bir derneği kurucusu ve başkanı Haluk Levent yıllardır. Orada da çok büyük sorumluluğu var ve çok büyük omuzlarında yük var. Hepsi birden olunca tabii insan biraz da sağlığını kaybedebiliyor. Dostlar, beğen sayısı az gibi geldi bana. Peki yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Sadece canlı yayın sırasında değil, yayından sonra da yorumlarınızı bekliyorum videonun altına. Mehmet Aydın, size sesimi dinletmem mümkün müdür diyor. Mehmet Aydın, bana DM'den bir ses at, dinleyeyim, ben anlarım. Sen o kadarını da yollasan ben önce anlarım. Bana DM'den yaz. Ne istiyorsun? Niye dinletmek istiyorsun? Bir anlat kendini. Damla Ünveren, merhaba. Mesun biz diyor. Evet. Mehmet Aydın, Damla Ünseveren, Damla şok oldum diyor. Mehmet diyor ki Bilal abi merhaba, beni Alain Delon'a benzetiyorlar. Çok yakışıklısın diyorlar. Bilmiyorum, sanat dünyasına adım atsam bozulur muyum diye düşünüyorum. Sanat dünyasına adın atsan bozulur musun? Bu senin karakterine bağlı. Yani buna bozulmaya müsaitsen bozulursun. Ayşe Gök, Mert şarkı dinlerken Afra'ya aşkını ilan ediyordu diyor. Hepsini konuşacağız Nalide. Senyor Bilal diyor. Hola Nalide. Hola Nalida. Hola Nalida Gramajo. Hola. Evet, Ferit İskenderli. Merhaba Ferit, nasılsın? Lydia Dupuy. Bonjour, bonjour Lydia. Bonjour Lydia. Naz Kırkya. Sence barışacak mı? Onu da söyle diyor. Bence barışacaklar arkadaşlar. Bence barışacaklar. Yıldız Çelik de burada. Yıldız Çelik de geldi. Abi sen onlara bakma diyor. O deminki mesajdı değil mi Yıldız? Peki. Miray Kaya, başta Yasir çok üzülür barışırlarsa. Evet. Antiler çok üzülürler. Onları çekemeyenler çok üzülürler. Onların rakipleri çok üzülürler. Afra ve Mert'in rakipleri, onları kıskananlar, rakiplerinin fanları çok üzülürler. Ama onları sevenler o kadar çok ki arkadaşlar. O kadar çok ki. Bakın şu bir gerçek. İyi enerji kötü enerjiyi kovar. Sizi ne kadar insanlar çekemez, ne kadar kıskanırsa kıskansın ve ne kadar sizin aleyhinizde konuşursa konuşsun, nazarla bakarlarsa baksınlar, kem gözlerle bakarlarsa baksınlar, siz hep dua ederseniz, siz iyilik yaparsanız, siz sadaka verirseniz, onların nazarı, kötülüğü size değmez. Biliyor muydunuz bunu? Dua ederseniz, namaz kılarsanız, sadaka verirseniz, iyilik yaparsanız, kimsenin nazarı, kimsenin kötü enerjisi size dokunamaz, bir zarar veremez. Bu dediğim kitaplarda da yazıyor. Evet, Kızılcık Şerbeti'nde olay. Yeni sezona ihanet ve yasak aşkla başladı Kızılcık Şerbeti. Dün geceki bölüm çok büyük tepki aldı. Dün geceki bölüm dizi aile içi ilişkiyi gözler önüne getirerek böyle bir normal olmayan ahlak dışı beraberliği adeta normalleştirdi arkadaşlar ve büyük tepki gördü. Doğa Sıla Türkoğlu görümcesinin kocasıyla ilişki, yani kocasının kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Kızılcık Şerbeti'nde büyük şok demişim. Şuraya bilgisayarıma not almışım. Buradan size okumak istiyorum. Arkadaşlar bir saniye. Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonun ilk bölümüyle iddialı bir dönüş yaptı. Ancak sadece heyecan değil, tepki ve şaşkınlığı da beraberinde getirdi. Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezona dönüşü. Biliyorsunuz Kızılcık Şerbeti
4. sezonuna başladı. Doğru söylüyorum değil mi arkadaşlar? Ve çok sevilen, çok izlenen, çok büyük reyting alan bir dizi. 4. sezon olmasına rağmen fragmanlarda ipuçları verilmişti gizli aşk hikayesiyle ilgili. Ve ilk bölümde bu izleyiciyle buluştu bu gizli aşk hikayesi Kızılcık Şerbeti'nin. Beklenenin aksine tek bir ihanet değil, 2 ayrı yasak aşk sahnesi geceye damgasını vurdu. Abdullah Bey'in genç eşi Işıl izleyiciye adeta ters köşe yaptı. Sakin ve ölçülü görüntüsünün ardında eski sevgilisiyle gizlice buluştuğu ortaya çıktı Işıl'ın. Üstelik bu buluşmalar masum bir geçmiş özlemi değil, tamamen çıkar ilişkisine dayalı bir planın parçasıydı. Yazık Abdullah Bey'e ya. Ne çekti be Abdullah Bey be. Işıl ve sevgilisi Abdullah'ın servetini nasıl ele geçireceklerini konuşurken görüntülendiler. Bu arada üstten de yazıyorsunuz eşim Şebnem Özcan'a geçmiş olsun diye. Evet, teşekkür ederim. DM'inizi burada da gördüm. Dizinin senaryosuna ustaca entegre edilen bu ihanet sadece karakterlerin değil, izleyicilerin de duygularını alt üst etti. Ben şaşırdım televizyon karşısında. Sosyal medyada Işıl gerçek yüzünü gösterdi yorumları kısa sürede viral oldu arkadaşlar. Doğa ve Firaz, ne diyeceksiniz Doğa ve Firaz'a? Ancak bölümün asıl olay yaratan gelişmesi izleyicilerin kalbinde ayrı bir yere sahip olan Doğa karakteriyle ilgiliydi. Hiç beklemezdim ben bunu Doğa karakterinden. Geçmişte kocası Fatih'in ihanetiyle sarsılan ve dik duruşuyla büyük bir takdir toplayan Doğa bu kez bambaşka bir rolde seyircinin karşısına çıktı. Doğa, senden hiç beklemezdim. Hiç beklemezdim Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa karakteri. Bu arada Sıla Türkoğlu'na az ücret veriliyormuş ya. Bölüm başı 250 bin lira alıyor Sıla Türkoğlu. Biliyorsunuz Hande Erçel 3 milyon lira alıyor. Afra Saraçoğlu 3,5 milyon lira alıyor. İşte yani en az alan kadın oyuncu bu başrollerde 1-1,5 milyon lira alırken Sıla Türkoğlu 250 bin lira alıyor. Ve oynamaya devam ediyor. İsyan etmiyor yani benim ücretim niye bu kadar az demiyor. Hayret. Evet, yeni sezonda Doğan'ın görümcesinin eşi Firaz ile, Firaz var ya bir tane, duygusal mesajlar paylaştığı ortaya çıktı. Aralarındaki etkileşim sadece duygusal değil, aynı zamanda tutkulu bir yakınlığa işaret ediyor. Ne oluyor Doğa sana ya? Biz seni ne kadar sevmiştik Doğa ya. Hiç kimseye güvenmeyeceksin arkadaş. İkilinin arasında geçen özel mesajlar izleyici tarafından ihanet olarak yorumlandı ve sosyal medya adeta alev aldı. Ben de neler yazmışım. Ya Doğa gibi bir kadın bunu nasıl yapar arkadaşlar ya? Çok şaşırdım. Hakikaten çok şaşırdım ya. Sen görümcenin kocasıyla, görümcenin kocasıyla, ben bunu kabul etmekte zorlandım. Yani burada senarist ne yapmak istiyorsun sen ya? Bir de yani aile birliği böyle rezil edilir mi Allah aşkına ya? Milyonlarca insan izliyor sizi ya. Yani evin içinde böyle ailenin içinde akrabalar arasında beraberlik, aşk ilişkisi olur mu ya? Yeni bölüm fragmanında Işıl'ın planlarının açığa çıkması ve Doğa-Firaz ilişkisine dair yaşanacak yüzleşmeler dizide fırtına gibi bir sezonun başlandığını gösteriyor. Yani bölüm biterken ikinci bölümün fragmanı gösterildi ya, oradaki görüntüler. Her iki hikayede sadece karakterler arasında değil, izleyiciler arasında da bölünmelere yol açmış durumda. Bir yanda çıkar ve entrikanın şekillendirdiği ilişkiler, diğer yanda duygusal karmaşa ve sadakat sorgulaması. Kızılcık Şerbeti bu sezon izleyiciyi yalnızca ekrana değil, kendi değer yargılarına da bakmaya zorluyor. Kızılcık Şerbeti, ne yapıyorsun ya? Yani ben bundan sonra televizyonu açmam. Eğer böyleyse Kızılcık Şerbeti bu sezon,
kimin eli kimin cebinde belli değilse ben o saatte başka kanallara geçerim. Kızılcık Şerbeti seyretmem seni. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani reyting alıyor diye ahlaksızlık ekrana getirilir mi Kızılcık Şerbeti ya? Kızdım. Yapmayın arkadaşlar böyle ya. Biz ne ara böyle olduk ya? Biz ne ara böyle olduk dostlar? Of. Mert Ramazan Demir arkadaşlar Amsterdam'da müze ziyaret etti. Mert Ramazan Demir Amsterdam'da. Şu tabloya bakın lütfen. Bakamazsınız bir saniye. Mert Ramazan Demir'in storiesinde paylaştığı bir resim. Storiesinde görürsünüz bunu zaten. Bu resim fırtınalar kopardı. Bu eserin adı dostlar. Bu eserin adı Bankis'in Kanunla Savaştım eseri. Mert Ramazan Demir Amsterdam'da müze ziyaret etti, müze gezdi ve orada beğendiği bazı parçaları storiesinde paylaştı. Bu konuşacağımız bu eserin adı Bankis'in Kanunla Savaştım'ı ve Mert bu tabloyu kendi içsel anlatısı ve yansıması olduğu için seçti. Güce karşı bir protesto sesi bu. Adaletsizliğin ortasında acı bir gülümseme ve esir alınsanız bile yine de bir kazanan olabileceğinizi söyleyen bir umut anlatımı bu tablo arkadaşlar. Mert Ramazan Demir bir yerde düzen güçlü de olsa günümüzde hakim güç her şeye karışıyor da olsa, her şeye etkili de olsa, Bankis'in Kanunla Savaştım eseri bir başkaldırı. Kanunla Savaştım yazıyor orada İngilizce. Bir başkaldırı. Bu sanat eseri sadece bir resim değil, sessizliğe, baskıya ve her zaman güçlüyü kayıran yasaya karşı bir haykırış. Gerçeği görmek tehlikelidir. Ancak sessiz kalmamak insanlığı ayakta tutan sanattır. Ve sonunda yasaya meydan okuyanlar kazanır. Yani burada bir başkaldırı görüyoruz. Bu tabloda bize anlatılan ve Mert Ramazan Demir de bu başkaldırıyı paylaşarak onu desteklediğini, düzene karşı durabildiğini anlatmaya çalışıyor arkadaşlar. Evet, videolarımı beğenebilirsiniz. Beğenirseniz memnun olurum. Beğen tuşuna bastığınızda yanında hype seçeneği gösterilecek. Beğen tuşuna basan her aboneye hype seçeneği gösterilir. Hype etmek ücretsizdir. Lütfen videolarımı hype edin. Hype ederseniz en çok beğenilenler arasında yer alma ihtimali olacak videolarımın dostlar. Ve notlarıma şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Mert Ramazan Demir'le ilgili bir şey daha söylemek istiyorum çünkü. Amsterdam'dan sokak çalgıcılarını paylaştı. Bu bir orkestra, biliyorsunuz, görmüşsünüzdür storiesinde rock and roll çalan bir grup genç şarkı söyleyenler ve onları izleyen sokağın üzerinde epeyce bir kalabalık var. Mert Ramazan Demir orkestrayı, müzisyenleri gösteriyor, onları izleyenleri sokağa gösteriyor ama kendi yüzünü göstermiyor. İnsanlar da diyorlar ki Mert,
Tamam bize Amsterdam'ı da gezdir, çok istiyorsan göster etrafı ama biz seni istiyoruz kardeşim. Seni çok özlüyoruz, seni çok seviyoruz. Senin yüzünü de görmek istiyoruz diyorlar. Bu arada Mert Ramazan Demir'in Metruk Adam filmi 20 günde 22 milyon görüntülenme aldı. Bütün dünya üzerinde 20 günde 22 milyon görüntülenme aldı. Bu şu demek, aslında 22 milyon kişi sinemaya gitmiş, Mert Ramazan Demir'in filmini izlemiş demek. Çok önemli bir rakam, çok büyük bir rakam. Biliyorsunuz Türkiye'de en çok izlenen filmler komedi filmleri sinemalarda. Onlar da 5 milyon, 5,5 milyon civarında bir seyirci en fazla topluyorlar ve rekor diyorlar. 22 milyon kişi Mert Ramazan Demir'in sadece Türkiye'de de değil yurt dışında da izlediler. Mert Ramazan Demir'in önemli bir başarısı. Bir arkadaşım yazmış, atmış. Sezon başlamış. Bilal Bey diyor, düşünün diyor. Sezon başlamış. Evet, televizyon sezonu başladı. Ve Cuma gecesi. Evet, Cuma gecesi, Yalı Çapkını gecesi. Biz keyifle evlerimizde televizyon karşısında 4. sezonu ilk bölümünü izliyor olabilirdik diyor. Ya ne kadar romantik ve ne kadar hüzünlü değil mi? Maalesef heyhat öyle olmuyor işte. Bunun sebebi ne? Bunun sorumlusu kim? Bunun kabahatlisi kim? Bunun kabahatlisi iş bilmez senaristler ve işini yanlış yapan yapımcı, yanlış seçimler yapan yapımcı, yanlış senaryolar yazdıran yapımcı ve yanlış yazan senaristler el birliğiyle Yalı Çapkını'nı mahvettiler. Yoksa şimdi şu anda dün akşam Cuma'ydı. Eylül'ün ilk ya da ikinci cuması her neyse Yalı Çapkını'nın ilk bölümünü, 4. sezonun ilk bölümünü izlemiş olabilirdik hep beraber. Ve Seyfer ve Afram ayrılmamış, dağılmamış olurdu arkadaşlar. Bu notu da bana yazan arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ayrıntı, çok değişik bir bakış, farklı bir bakış. Bunu da söyledikten sonra Bize Bir Şey Olmaz dizisinde Mert ile Miray Daner Aktan'la Lal yani. Ne diyeceksiniz onlara? Hiçbir şey demeyecek misiniz? Yoksa Aklal mi diyeceksiniz? Lalak mı diyeceksiniz? Seyfer karşıtı. Aklal der misiniz onlara? Lalak der misiniz onlara? Yoksa hiçbir şey demez misiniz Seyfer'den sonra Mert'in bir yeni birlikteliği senaryo içinde olsa kabullenemez misiniz, demez misiniz? Lütfen yazın, der misiniz, demez misiniz? Çok büyük bir aşk yaşayacaklar senaryoda. Bu dizide, Bize Bir Şey Olmaz dizisinde. Tutkulu ama tehlikeli bir ilişki olacak onlarınki arkadaşlar. Hem romantizm hem drama olacak ama hiçbir senaryo aşkı Seyfer'in yerini tutamaz. Tutamaz. Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu'yla olduğu gibi olamaz bu dizide. Afra da kendi çekeceği dizide partneriyle hiçbir zaman Mert Ramazan Demir'le olduğu gibi olamaz. Dostlar, hadi bugünlük de bu kadar olsun. Sizleri çok seviyorum. Lütfen beğen yapın. Abone olmayanlar abone olursa memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın, olur mu? Yarın, bende cumartesi pazar yok. Her gün canlı yayın yapıyorum. Her gün yazı yazıyorum. bilalozcan.com web sitemdeki en son yazımı da okuyun lütfen. Ve Bilal Özcan Official Instagram hesabımda paylaştığım videoları da, girdiğim haberleri de izleyin lütfen. Storylerime de bakın. Ve hepinizi çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Hem yurt içinden hem yurt dışından beni izleyen herkese milyonlarca kez teşekkür ediyorum. Afra Saraçoğlu ile ilgili beklediğim bir şey var. Eğer gerçekleşirse yarın anlatacağım. Mert Ramazan Demir konusunda da anlatacaklarım bu kadar değil. Yarın tekrar görüşmek üzere. Sizleri çok ama çok ama çok seviyorum. Bay bay.